Gemi su almaya başladığında suyu boşaltmak yerine delikleri böyle lüks halılarla örtmeye çalışan bir mürettebat düşün. Evet, çok tanıdık bir tablo. Aynen. Batış kaçınılmazdır ama herkes ayakları ıslanana kadar her şey yolunda gibi davranır falan. Yani yüzeyde her şey kusursuz görünür. Dışarıdan bakan o geminin ne kadar ihtişamlı olduğunu düşünür. Ta ki ilk büyük fırtına kopana kadar. Kesinlikle öyle. Aslında fırtına o gemiyi batırmaz, hani sadece geminin çoktan batmaya başladığını herkese gösterir. Bugün senle tam da böyle su olan, dışarıdan sapasağlam görünse de içeriden çoktan çürümüş bir evin içine giriyoruz. Hazırız bence. Yıl 1967. Amacımız sadece o dönem Türkiye'sinin arka planda akan o siyasi ve toplumsal atmosferindeki bir dramı konuşmak değil. Otorite, sadakat, mülkiyet ve sevgi kavramlarının insan psikolojisini nasıl yerle bir ettiğini adım adım inceleyeceğiz. Çok derin mevzular gerçekten. Yani uzun yol gemi kaptanı Ali Akarsu ve onun yokluğunda kendi krallığını kurmuş, şey gibi hani çocuklarını korumaya ant içmiş o anaç figür Cemile'nin hikayesinden bahsediyorum. Ali'nin o aylarca süren seferinden eve dönüşü, demin bahsettiğim o fırtınanın ta kendisi. Tam olarak o fırtına. Çünkü bu dönüşün bu kadar yıkıcı olmasının temel sebebi ortada aslında geri dönülecek bir yuva falan kalmamış olması. Yani aileyi bir arada tutan şey sevgi falan değil. Sadece bir alışkanlık değil mi? Aynen öyle. Sadece alışkanlık ve Ali'nin o fiziksel yokluğunun yarattığı sahte bir huzur ortamı var. Zaten çocuklara baktığımızda bu hasarın boyutlarını çok net görebiliyoruz. Mesela Berrin, en büyük kız. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyor. O adalet arayışı falan çok manidar. Kesinlikle tesadüf değil o arayış. Kendi hayatında o hareketli aşk yaşantısında bulamadığı dengeyi ve babasına duyduğu o derin öfkeyi annesine adeta kalkan olarak bastırmaya çalışıyor. Yani tam bir annecik karakter. Evet, Berrin öyle. Ama Berrin'in tam zıttı olan ikinci çocuk Aylin'in durumu çok daha karmaşık bence. Kesinlikle. Yani lise son sınıfta okulu bırakıyor ve dikkat et babasına daha düşkün bir kız. Sanki evdeki o sevgisizliği dışarıda hani statüde ve güçte arıyor falan. Hedefinde de Soner var biliyorsun, o zengin güçlü adam. Evet ama Kader'in o garip cilvesiyle olaylar öyle bir sarmala giriyor ki Soner'e ulaşmak için gidip onun kardeşi Murat'la bir anlaşma yapıp evlenmek zorunda kalıyor. Çok trajik bir hikaye o da. Gerçekten öyle. Ki bu yolda ilerlerken en nihayetinde o sevdiği adamdan yani Soner'den olan çocuğunu doğururken hayatını kaybedecek kadar ağır bir bedel ödüyor bu güç arayışı yüzünden. Yani Aylin gücü ararken üçüncü çocuk Mete tamamen öfkeyi kuşanmış durumda. Asabi, fevri, hırçın, babasından kelimenin tam anlamıyla nefret ediyor adam. O meşhur repliği hatırlarsın. Birazdan ölümle buluşacağız Ali Kaptan. Evet, yıllar sonra bile hafızalara kazınan o hırçınlık. Mete'nin hayatındaki tek nefes alanını, müzik öğretmeni İnci'ye duyduğu o saplantılı ama bir o kadar da saf aşk aslında. O aşk sayesinde müziğe tutunuyor biliyorsun. İnci ölüm döşeğindeyken bile başucundan ayrılmıyordu. Aynen öyle. Hayatında evde hiç görmediği o sadakati gidip bir başkasına gösteriyor çocuk. Ve tabii tüm bu enkazın altında kalan, olayları onun gözünden izlediğimiz o en küçük çocuk Osman var. Sevimli, sessiz ama anne babasının arasındaki o soğuk savaşın ruhunda açtığı yaraları ömrü boyunca taşıyacak olan kişi. Ailedeki en ilginç dinamiklerden biri de Ali'nin annesi Hasefe Ana bence. Yani genelde bu tarz hikayelerde kayınvalide figürü oğlunun hatalarını örter, gelini falan ezer ya. Evet, klasik Türk dizisi klişesi. Tam olarak o. Ama Hasefe Ana bu klasik kalıpları yerle bir ediyor. Kendi oğlu Ali'ye karşı gelini Cemile'nin hakkını savunan bir kadın. Hikayenin sonunda adaleti sağlamak için gözünü kırpmadan kendi öz oğlunu bile vuracak kadar adalet terazisi şaşmaz bir karakter. İnanılmaz bir figür gerçekten. Şimdi sana şunu sorayım. Bu kaotik ekosistemi düşün. Ali Kaptan eve adımını atıyor yıl 1967. Aklı tamamen başka yerde, Hollanda'daki metresi Caroline'da ve daha ilk günden bomba katlıyor. Mete'nin kavgası. Aynen. Mete teneffüste maç yaparken arkadaşı Necati bel altı böyle çok sert bir faul yapıyor. Mete de buna karşılık Necati'nin yüzüne vuruyor. Olay okul müdürüne filan yansıyor. Klasik Mete fevriliği. Kesinlikle. Mete annesi Cemile'ye yalvarıyor hani babam duymasın diyor. Ama Ali mutfakta durumu öğreniyor.
Ali böyle benden niye saklıyorsunuz diye kükrerken Cemile hemen Metin'in önüne siper olup ezme çocuğu diyerek kocasına kafa tutuyor. Burada inanılmaz bir güç zehirlenmesi var. Çok doğru bir tespit. Yani aylar boyunca evde olmayan bir adam aniden kapıdan girip itaat bekliyor. Düşünsene, uzun yol şoförü ya da denizci gibi hep uzak olan bir baba aniden eve gelip otorite kurabilir mi? Ali aslında o evde bir baba falan değil, sadece despot bir misafir. Ya Ali'nin hatası aslında saygının varlık göstererek kazanılan bir şey olduğunu unutması. Fiziksel olarak yoksan ve döndüğünde sadece bağırıp çağırarak şiddetle otorite kurmaya çalışıyorsan bu ancak isyan doğurur yani. Kesinlikle. Cemile'nin o sen kavga et ben arkanı toplarım şeklindeki aşırı korumacı tavrı da Mete'nin sınır tanımazlığını besliyor bir yandan. Tartışma büyüdüğünde Ali'nin Mete'ye tokat atması ve Berrin'in babasına çık buradan diye bağırması var ya. O sahne çok efsaneydi. Evet, o otorite illüzyonunun ilk kırılma anı işte o sahne. Üstelik bu krizin bedelini Mete okulda çok ağır ödüyor sonra. Kesinlikle ödüyor. Necati o yüzüne yediği yumruğun intikamı için kendi çetesini toplayıp Mete'yi kıstırıyor. Ortada bir anlaşma var aralarında. Teke tek dövüşülecek, kuralı bozan etek giyecek falan. Çocuk haklı işte. Aynen. Mete de babasından gördüğü o toksik erkeklik figürüyle rakibini kışkırtmak için etek sana bayağı yakışacak deyince Necati kuralları falan unutup Mete'yi kan, revan içinde bırakana kadar dövüyor. Yani Mete kuralsızlığın bedelini resmen kendi kanıyla ödüyor. Ki bu sokak kavgası aslında evdeki savaşın bir yansıması. Gücü elinde tutan kuralları koyar ve zayıf olanı ezer mantığı. Ali'nin evde yaptığı da tam olarak bu değil mi zaten? Fakat Ali'nin o sarsılmaz sandığı tahtı, Cemile'nin onun ceketini yıkarken cebinde bulduğu o mektupla temelinden sarsılıyor. Ah, o mektup. Hollandalı metres Caroline'dan gelen mektup. Evet, Cemile o yıkımla o mu ben mi diye sorduğunda Ali'nin verdiği cevap sadece bir kelime ama ardındaki psikoloji devasa. Bilmiyorum diyor adam. O bilmiyorum cevabı ve sonra hani zeytinyağı gibi üste çıkıp Cemile'ye tokat atması falan tam bir ben erkeğim, param var, her altı yerim ve kimse bana hesap soramaz kibrinin vücut bulmuş hali adam. Kesinlikle öyle. Ancak Ali'nin bu sahte gücü gemisi arıza yapıp sefere çıkamadığında patlıyor aslında. Caroline'la telefonda konuşuyorlar, kadın net bir şekilde boşan diyor. Ali kıvranıyor böyle, karar veremiyorum falan diyor. Caroline mantıklı ol deyince Ali telefonu kadının yüzüne kapatıyor. Çünkü gücü yetmiyor kadına. Aynen öyle. Ali kendi alanında evinde bir diktatör olabilir ama kendinden bağımsız, onu parmağında oynatan bir kadının karşısında resmen köşeye sıkışmış küçük bir çocuğa dönüşüyor. Ya orada zedelenen şey Ali'nin erilliği aslında. Kontrol edemediği her durum ona büyük bir tehdit. Üstelik bu kriz artık kapalı kapılar ardında da kalamıyor. Ali'nin abisi Kemal var biliyorsun. Bir de o sürekli olayları körükleyen yengesi Neriman var. Mahallenin dedikodu kazanı Neriman. Aynen o. Hasefe Ana da aileyi bir arada tutmak için son bir hamleyle akşam yemeği düzenliyor. Ama şansa bak ki tam o gün Caroline İstanbul'a geliyor. Ve o yemek masası felaketi. Adeta bir tiyatro sahnesi gibiydi o akşam. Hukuk öğrencisi olan Berrin, o masada Caroline'ın mektubunun okunmasıyla birlikte adaleti sağlamak için babasından hesap soruyor. Masayı dağıtıyor Ali orada. Aynen, Ali'nin tepkisi tam bir acizlik göstergesi zaten. Kelimelerle baş edemeyince masayı darmadağın ediyor, Berrin'e tokat atıyor. Mete yerde duran bıçağı kapıp babasına saldırdığında Ali o denizcilikten gelen soğukkanlı refleksleriyle ustaca kurtulup öz oğlunun kolunu kırmakla tehdit ediyor ya. Çok korkunç bir andı. Ve tüm bu vahşeti, o 4K kalitesindeki dramı küçük Osman korku dolu gözlerle izliyor köşeden. Ya o masanın dağılması aslında Akarsu ailesi fikrinin tamamen parçalanmasının görsel bir temsili diyebiliriz. Ali o gece evi terk edip Caroline'ın oteline gidiyor. Ertesi gün Osman sırf babası geri dönsün diye hasta biliyorsun. Kıyamam ya. Çocuk psikolojisinde bu çok yaygındır aslında. Aile parçalandığında çocuk faturayı hemen kendine keser. Eğer ben hastalanırsam babam beni sevdiği için geri dönmek zorunda kalır diye düşünür falan. Kendi bedenini feda eder. Ama karşısındaki adamın babalık duygusu kendi egosunun çok gerisinde kalmış durumda maalesef. Cemile'nin hamlesi ise bir o kadar sarsıcı bence. Bütün o gururunu yediği tokatları falan yutup
Evliliğini kurtarmak umuduyla orada Caroline'ı gördüğünde yaşadığı o sinir kriziyle kadını bıçaklıyor. Evet, o bıçaklanma sahnesi kırılma noktası. Sonra Ali'nin çocukların karşısına geçerek sanki böyle hava durumunu söylermiş gibi inanılmaz bir soğukkanlılıkla anneniz Caroline'i bıçakladı demesi tam bir psikolojik işkence. Mete yine çıldırıyor tabii. Çıldırmaz mı çocuk? Cemile karakolda yaşadığı şokla sürekli yalnızdım, bir başınaydım diye sayıklıyor yazık. O sırada Ali hastanede şantaj planları peşinde. Evet, Ali'nin o pragmatizmi o kadar korkunç ki Caroline'ın başından ayrılmıyor ve ona diyor ki polise bunun bir kaza olduğunu söyle, karşılığında Cemile'yi boşayacağım. Yani şartlı bir pazarlık kuruyor. Fakat Caroline Cemile'yi yakan o ifadeyi veriyor ve Cemile hapse giriyor. Sonrası tam bir absürt inatlaşma zaten. Evet, burada hikayenin en paradoksal anlarından birini yaşıyoruz. Ali hapse girmiş, her şeyini kaybetmiş, Cemile'nin karşısına hapishaneye gidip boşanmak istiyorum diyor. Cemile ise boşanmayacağım diyerek anlamsız bir inada giriyor. Ya düşünsene sen olaya dışarıdan baktığında diyorsun ki bu adam zaten başkasıyla, eve de dönmüyor, sana kan kusturmuş, bu boş inadın kime ne faydası var? Neden boşanmıyorsun ya? Çünkü Cemile orada mevcut evliliğini falan savunmuyor aslında. O geçmişteki o mutlu ve eksiksiz aile illüzyonunu korumaya çalışıyor. Boşanmayı imzaladığı an, o inandığı ailenin uğruna saçını süpürge ettiği hayatın aslında büyük bir yalan olduğunu resmi olarak kabul etmiş olacak. Hapishane hücresindeyken elinde kalan tek kontrol mekanizması o imzayı atmamak. Yenilgiyi reddediyor kadın. Bu çok derin bir savunma mekanizması cidden. Cemile içerideyken Ali hiçbir şey olmamış gibi eve yerleşiyor bir de. Ve bir gün Mete odasında mandolin çalarken Ali çıldırıyor. Neden sence? Saati sattığı için. Aynen. Çünkü öğreniyor ki Mete o mandolini Ali'nin ona aldığı saati satarak almış. Ali'nin dünyasında sevgi sadece mülkiyetle, parayla falan ölçülür. Çocuğuna saat alarak onun sevgisini satın aldığını düşünüyor adam. Çok zehirli bir zihniyet. Mete'nin o saati satıp duygularını ifade edebileceği bir sanat aleti alması Ali'nin sistemine çok büyük bir başkaldırı. Ali o mandolinle kendi öz oğlunu öldüresiye dövüyor ya, Berrin dehşete düşüp Ali'yi odaya kilitliyor. Ama Ali kapıyı kırıp o mandolini duvarda paramparça ediyor falan. Ertesi gün yetmezmiş gibi Kantar'ın topuzunu tamamen kaçırıp Caroline'ı o eve, o çocukların yanına getiriyor adam. Ya Caroline'ın o eve girişi ailenin mahremiyetinin ve kutsallığının tamamen ihlal edilmesidir. Serseri mayın gibi. Mete buna sessiz kalamazdı tabii ki. Tam kapıyı açarken babasının kafasını duvara vurup yere yapıştırması otoritenin fiziksel olarak devrilmesi demek zaten. Ali'nin yarım bıraktığını ben yaparım diyor bir de Caroline'a. Evet. Ali'nin buna cevabı yine bildiği o TET yöntem oluyor, şiddet. Kalkıp Mete'yi sokağın ortasında bütün mahallenin gözü önünde dövüyor. Mahremiyet kavramı falan tamamen bitiyor o an. Hasefe ana duruma el koyup çocukları, amcaları Kemal'in evine götürmek zorunda kalıyor. Orada Aylin ve Soner detayı falan da yaşanıyor biliyorsun. Evet, Cemile de en sonunda o davayı açıyor ve boşanıyorlar. Nihayet boşanıyorlar. Ama Ali'nin içindeki o yok etme arzusu hiç sönmüyor. Adamın kibri öyle bir boyutta ki intikam için bir günlük tahliye ihtarnamesi çekiyor bunlara. Kendi öz annesi Hasefe dahil herkesi kapı dışarı etmek istiyor evden. Cemile'ye nafaka niyetine verdiği ev ise boyasız, kapısı penceresi olmayan inşaat halinde bir harabe. Vicdansızlık resmen. Cemile gurur yapıp o evden çıkmayı reddedince Ali gece vakti polislerle gelip ailesine evden atıyor. Kendi çocuklarını sokağa atıyor polis soruyla. Bir de buna pişkin pişkin hoş olmayan manzara diyor. Mete bu haksızlığa direnirken polisler onu bir benzin bidonuna kelepçeliyor o karmaşada. Ve o mahşer günü geliyor. Aynen. Mete oradan kurtulup arka kapıdan sızıyor içeriye, Ali'yi içeri kilitliyor ve evi benzine bulayıp o tarihi tirada atıyor. Mahşerde buluşacağız, birazdan ölümle buluşacağız Ali Kaptan ve evi yakıyor. Evi ateşe vermesi aslında muazzam bir sembolizm taşıyor fark ettiysen. Mete sadece beton ve tahtayı yakmıyor orada. Babasının tahakküm kurduğu, benim evim, benim kurallarım, benim param dediği o mülkiyeti, o sahte gücü küle çeviriyor resmen. Çok haklısın. Babasızlığın, o koşullu sevginin ve şiddetin somutlaşmış halini yakarak
kendi zincirlerini kırmaya çalışıyor çocuk. Fakat sistem o kadar acımasız ki evi yakan Mete bir anda firari duruma düşüyor. Ve Ali, Cemile'nin en zayıf noktasını kullanarak çok iğrenç bir şantaj yapıyor. Mete'yi şikayet etmememi istemiyorsan Osman'ı bana vereceksin diyor. Gerçekten bir annenin en büyük kabusu bu ya. Çaresizlik yani. Bir çocuğu kurtarmak için diğerini feda etmek falan. Cemile çaresizce Osman'ı veriyor adama. Mete, intikam ateşiyle hesap sormak için eve gizlice geri döndüğünde bir bakıyor ki küçük kardeşi Osman, babasıyla sarılmış, huzur içinde uyuyor yatakta. O masumiyet durduruyor onu. Evet, çocuğun yüzündeki o masumiyeti görünce her şeyden vazgeçip sessizce geri dönüyor Mete. Bu sırada Cemile, sıfırdan hayatta kalmak için başkalarının evlerine falan temizliğe gitmeye başlıyor. Dedikodu ağı durur mu sence? Asla durmaz. Neriman hemen Caroline'e yetiştiriyor tabii. Aynen. Ali ve Carol'ın nispet yapar gibi Cemile'nin temizliğe gittiği eve gidiyorlar. Oradaki psikolojik şiddet çok ağır gerçekten. Caroline bilerek fincan kırıyor falan Cemile'ye ezmek, onun o hizmetçi konumunu kendi gözleriyle görmek istiyor kadın. Ali ise Cemile'yi o halde yerleri silerken gördüğünde kendi vicdanını rahatlatmak için ona çalışmasın diye para teklif ediyor. Klasik Ali, her şeyi parayla çözeceğini sanıyor. Aynen. Cemile'nin o parayı reddetmesi, Ali'nin o maddi tahakkümünü kırması ve onurunu geri kazanmasıdır aslında. Benim senin parana, yani senin gücüne ihtiyacım yok diyor kadın. Ali'nin parası ilk kez işe yaramıyor orada. İşlerin asıl çığırından çıktığı yer Caroline'ın o zalimliğinin tamamen boyut atlaması bence. Evde Osman o travmalar ve korkular yüzünden altını ıslatmış o gün, Caroline o küçücük çocukla adeta iktidar savaşına giriyor. Çocuğa zulmediyor resmen. Osman korkak diye alay ediyor falan, çocuğu o kadar kışkırtıyor ki Osman dayanamayıp ona tekme atıyor. Caroline deliye dönüp çocuğu kovalıyor, Osman korkuyla kendini sokağa, arabaların arasına atıyor. Az kalsın arabanın altına kalacak çocuk o an. Çok korkunç bir sahneydi. Esnaf çocuğu yakalıyor ama hani şefkatten değil araba çarpmasın diye alelade bir hareketle tutuyorlar öylesine. Çocuğun yüzü kireç gibi olmuş, titriyor yazık. Ve Caroline hızını alamayıp gelip o küçücük çocuğun suratına acımasızca bir tokat patlatıyor herkesin içinde. Tokat ve yüzleşme anı. Bunu gören Ali birden baba olduğunu hatırlayıp Caroline'ın üstüne yürüyor. Caroline korkuyla odaya kaçarken dizinin o en kilit lafını ediyor. Ne diyorsun sen Ali? Sanki sen hiç vurmadın çocuklarına. Tam olarak bu. İşte bu bütün hikayenin kırılma noktası bence. Dizinin en önemli yüzleşme anı. Ali'nin kendi karanlığıyla, o kendi ikiyüzlülüğüyle yüzleştiği ayna bu cümle. Caroline kötü bir karakter olabilir, evet, ama o an söylediği şey o kadar gerçek ki Ali'yi yerle bir ediyor bu laf. Adamın suratına tokat gibi çarpıyor resmen. Yıllarca kendi kanından olan çocuklarını ezen, onları mandolinlerle falan döven, sokağa atan bir babanın, şimdi başkasından o çocuklara merhamet ve şefkat göstermesini beklemesinin ikiyüzlülüğü bu. Caroline aslında şunu söylüyor o an. Sen onlara değer vermedin ki, sen onlara insan muamelesi yapmadın ki ben yapayım. Ben senden ne gördüysem onu uyguluyorum diyor kadın. Yani tam bir turnusol kağıdı o cümle bence de. Bu yüzleşmeden sonra artık devranın dönüşünü izliyoruz yavaş yavaş hikayede. Cemile o dipten hani o temizlikçilikten falan başlıyor o. Balıkçıda çalışıyor, sonra terzi atölyesine geçiyor. Kendi tırnaklarıyla kazıyarak yıkılmaz bir kale inşa ediyor resmen kadın. Kesinlikle. Ale falan evleniyor. Evet, balıkçı ile evlenerek kendine yeni bir hayat kurarken Ali o bitmek bilmeyen zehirli kibriyle yine ortaya çıkıp balıkçı vuruyor düğün günü. Ama işte orada dizinin o şaşmaz adalet terazisi olan Hasefe Ana devreye giriyor. Kendi öz oğlu Ali'yi hiç acımadan vuruyor kadın. O sahne çok epikti. Adaleti kendi sağlıyor. Ali'nin o korku salan fiziksel gücü bitiyor ve sakat kalıyor o kurşunla. Hikayenin başındaki o yıkılmaz heybetli Ali Kaptan bir acziyet timsaline dönüşüyor resmen. Düşünsene aileyi dağıtan Caroline en sonunda o kadar çaresiz kalıyor ki para istemek için Cemile'nin kapısına gidiyor. Cemile'nin cevabı harikaydı ama. Efsaneydi. Cemile ona temizlik işi teklif ediyor, alay eder gibi.
Bu sadece bir intikam falan değil, bu kusursuz bir döngünün kapanması aslında. Güç dinamikleri tamamen el değiştiriyor. Başlangıçta mülkiyet ve parayla herkesi yöneteceğini sanan Ali, her şeyini kaybedip annesinin kurşunuyla yerle yeksan oluyor günün sonunda. Cemile ise Ali'nin ona layık gördüğü o boyasız, yıkık dökük inşaatın içinden çocuklarıyla birlikte sarsılmaz bir hayat kuruyor resmen. Hikayeye dışarıdan kurulan o baskının, içteki dayanışmayı nasıl körüklediğini ve sahte otoritenin eninde sonunda kendi kibrinde boğulduğunu çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor bize. Gerçekten de öyle. O gemi su aldı ve battı ama Cemile o batan geminin enkazından çok sağlam bir tekne yapıp yoluna devam etti sonuçta. O yüzden insan sormadan edemiyor aslında. Gerçek adalet kendi ellerinle intikam almaktan mı geçer, yoksa sana zarar veren o kibirli insanların zamanla düştüğü o durumu uzaktan sessizce izlemekten mi? Sanırım asıl zafer, seni yıkmaya çalışanların senin merhametine muhtaç kaldığı o anı görmektir diyelim. Çok güzel özetledim bence. O zaman son sözlerimizde sizlere veda edelim. Öncelikle YouTube kanalımızda bu videoyu ve diğer videolarımızı izlerken altyazı bölümünde 25 dili barındıran geniş bir altyazı yelpazemiz var. Yani Azerbaycan'dan izleyen bir izleyicimiz altyazı sekmesinden Azerbaycan dilini açabilir veya Polonya'dan izleyen Lehçe ya da Norveç'ten izleyen bir izleyici Norveççe dilini açıp 25 dilli bizim aktif ettiğimiz altyazıyla bu videoyu izleyebilir. Ancak daha da bitmedi. Bilgisayardan videoyu izleyen izleyicimiz altyazı sekmesinden otomatik çeviri vasıtasıyla dünyanın bütün dillerini otomatik çeviri özelliğiyle elinin altında bulabilir. Yani hem uzun hem de kısa short videolarımızda bu var. Yine ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram platformlarından takip edip videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımızla ilgili öneri, desteklerinizi de bekliyoruz. Nelerden bahsedelim, nelerden konuşalım yazın, ilerisi için rota olur. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.